Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bana ulaşabilir. Aynı zamanda bugün itibariyle her videonun sonunda günlük açılımlar yaptığım videoların sonunda o güne özel şifa çalışması yapacağım. Şifa çalışmasının geçerli olabilmesi için alma verme dengesini sağlayabilmek için bu videoyu beğenen ve yorumlara izin veriyorum yazan arkadaşlar için şifa çalışması yapılacak. Bugün renklerle ilgili çalışma yapacağız. Videonun sonunda bunu sizinle beraber belirleyeceğiz. Öncelikle başlayalım. Aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Daha sonra sizin hayatınızda neler olabilir? Bunları görelim. En sonda şifa isteyen arkadaşlarım için şifa çalışması için rengi belirleyip niyetimizi alalım. O bölümleri istemeyen arkadaşlarım atlayabilir ya da kapatabilir. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Bunlara bakalım. Sizin ruhu olarak geliyor, olaylar netleşemiyor, bilinmezlik ve sonunu kestirememek, sizin ruhu mevzunun sis perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor dedi. Bu arada çok fazla ses geliyor olabilir. Burada çok fazla yağmur yağıyor. Rahatsız ediyorsa kusura bakmayın. Şimdi tılsım üçlüsü ve ihtiras kartıyla beraber. Şimdi biraz kafasının karışık olduğu bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Tutku enerjisi yüksek olarak geliyor ama hayatında yaşadığı şeylerin tam olarak belli olmaması, o belirsizlik durumu, o sisle kaplı olma durumu onun doğru yolda olup olmamayla ilgili ciddi şekilde kafasını karıştırıyor diyebiliriz. Şimdi tılsım üçlüsü normalde doğru yolda olduğunu gösterir. Sistemin desteklediği durumlardan bahseder bize. Ancak burada sisin ruhu geldiği için burada özellikle doğru yolda mıyım değil miyim, doğru mu yapıyorum yoksa başka bir adım mı atmalıydım dediği bir süreç ortaya çıkarıyor. Ama diğer taraftan da tutku enerjisi yüksek olarak geliyor. Tanıma, evet, sabır, özler, hissizleşmek, üçüncü kişi ve teslim olma. Şimdi tılsım üçlüsünde de bu enerji vardır. Burada özellikle bu videoyu izleyen arkadaşlarım büyük bir çoğunluğu üçlü bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Burada özellikle bazı konularda evet hayır demekle ilgili sorunlar yaşanıyor olabilir. Özellikle duygu çok yüksekken, daha sıcak, daha iyi enerjilere geçilmek istenirken diğer taraftan da üçüncü kişinin varlığından kaynaklı bazı şeyler istenildiği gibi ilerlemiyor diyebiliriz. Sabrettiği bir sürecin içerisinde ve sabırla beraber kendi öz değerini sorguladığı bir süreç ortaya çıkıyor. Şimdi aslında burada olmak istediği alan belliyken engellerden kaynaklı ya da şimdi üçüncü kişinin varlığı burada üçüncü kişiyle ilgili genel durumlar bırakamamak, o alanı tamamen bitirememekle ilgili, o engellerle ilgili ciddi bir sıkıntı içerisinde diyebiliriz. Bu yüzden daha çok duygularını bastırmak istedi, hissizleşmek istedi bir sürecin içerisinde olarak geliyor. Üçüncü kişiye karşı ciddi bir sabır çalıştırdığını söyleyebiliriz. Burada sabırla beraber kendi öz değerini sorguladığı bir süreç ortaya çıkıyor. Ve daha çok şu an akışa bırakmaya çalıştığı ama bunu çok yapamıyor açıkçası. Evet, akışa bırakmaya çalışıyor ama çok fazla bunu yapamadığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Günün enerjisinde. İş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde neler olabilir ve aile hayatında neler olabilir? Tılsım sakızlısı, aziz, kule. Burada evlilik durumu varsa kendi evliliği olarak da aile bölümünü alabilirsiniz. Kılıç kralı, kupa ikilisi, adalet. Şimdi iş hayatıyla ilgili başlarsak, iş hayatında bazı pişmanlıklarla yüzleştiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Bir süredir iş hayatında istediği gibi bir şeyler gitmiyor. Burada illa çok büyük bir sorun olmasına gerek yok ama kendi planladığı, kendi istediği gibi gitmeyen bir sürecin içerisinde. Ve burada artık yaptığı hatalarla yüzleşerek daha da ustalaşmaya başladığı bir sürecin içerisinde. Hani her zaman deriz ya, yaptığımız hatalar ya da yanlışlar bize aslında bir derstir. Daha ileriye gidebilmek adına görmemiz gereken alanları bize gösterir diye.
Burada da böyle bir durum var. Kendi yanlışlarıyla yüzleştiği bir sürecin içerisinde daha da ustalaştı ve kendi alanında daha yeni bir enerji oluşturmaya çalıştığı bir süreçte. Bu aralar yeni iş hayatıyla ilgili yeni enerji kartları çok fazla geliyor. Yeni başlangıç kartları çok fazla geliyor. Burada da aslında işe karşı ya da çalıştığı işe ya da iş alanına karşı bakış açısını değiştirdiği bir süreç olabilir. Kendi hayatına farklılıklar katmak istediğini söyleyebiliriz. Şimdi sizinle ilgili neler olabilir dediğimizde Aziz, Kupa ikilisi ve Kılıç Prensi. Şimdi Aziz kartı genel olarak toplumsal konulardan, toplumun kabul ettiği normlardan bahseder bize. Kupa ikilisi ile beraber. Şimdi burada ciddi bir duygu durumu var ama burada beraberlikle beraber toplumun karşı gelme durumlarının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani topluma göre işte burada bakın kendi doğru yanlış olarak aktarmıyorum. Toplumun kabul ettiği doğru ve yanlışlarla ilgili ciddi bir sıkıntılı bir sürecin içerisinde. Kılıç Prensi eşten kaynaklanan sorunlardan bahseder. Özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz ve bu şekilde dinliyorsanız eğer burada sizinle ilgili alanın daha çok partner, eş ya da partneri, sevgilisi artık neyse onunla ilgili konuların daha çok halledilebilecekken aslında daha çok böyle toplumun gözünde hangi etikete gireceğinden korkmasından kaynaklı diyebiliriz. Cümleyi hemen toparlıyorum. Yani burada eşle ilgili sorunları ya da eşle ilgili bir şeyleri halledebileceğini söylüyor aslında aklınızdaki kişi ama burada yani ya da eşi çok fazla yani tamam artık bitti sonuçta bitirebilirim dediği bir bakış açısı var ama toplumun onunla ilgili ne düşüneceği, toplumun onu yargılayacağı ile ilgili çok ciddi bir korkusu var. Biraz da bu yüzden geriye kendini çekmek zorunda kalıyor diyebiliriz. Yani buradaki sisi oluşturan durum toplumla ilgili el alem ne der durumu. Evet net bu. Doğru cümle bu. Anlatamadım çünkü. El alem ne der durumunu çok fazla kafasında döndürüyor diyebiliriz. Birçoğunuz şunu diyebilir. Yo hayır öyle şeylere takılmıyor ama bilinçaltında ya da başka sorumlulukları varsa kendisi için belki çok önemli değil ama işte çocuklar varsa çocuklar için ya da ailesi için önemli olabilir gibi. O yüzden bu alanı biraz daha o siz olma durumu bu konulardan kaynaklı ve bu konularla ilgili çok da ne yapacağını şu an bilemiyor diyebilirim. Aile hayatıyla ilgili neler olabilir? Kule, adalet, Kılıç omuz. Burada zaten birçok şey bitmiş. Sistem tarafından da kule kartıyla diyor ki sen yapamıyordun, sen çıkaramıyordun, ben çıkardım dediği bir durumun içerisinde. Adaletsizlik yaptığını da düşünüyor olabilir. Ona karşı da adaletsizliklerin yapıldığını düşünüyor. Çok ciddi şekilde bitmiş yani. Buradaki kılıç omuzunu ilişki olarak düşünün. İşte ister aile olsun, ister evlilikle ilgili bir durum olsun burası. Artık bu ilişki alabileceği tüm zararı, sıkıntılı süreçleri alıp bu alanı kapatmış diyebiliriz. Yani aslında burada ciddi bir yıkım var. Ama bazı durumlardan kaynaklı şu an için üstü kapatılıyor diyebiliriz. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir? Buna bakalım. Bakın sizde de kupa üçlüsü geldi. Üçlü durumlar çok daha fazla. Şimdi kupa üçlüsü sıradanlık, adanın ruhu. Yalnız ve yalnızsın, tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğin bir dönem. Fakat deniz senin varlığından haberdar dedi. Siz de daha çok yalnız olduğunuz bir sürecin içerisindesiniz. Çok böyle basit geliyor olabilir günlük yaşadığınız şeyler ve sizi artık tatmin etmiyor olabilir, mutsuz hissettiriyor olabilir. Artık daha böyle güzel enerjilere, sevgi dolu, eğlendiğiniz süreçlere geçmek istiyorsunuz ama kendinizi çok yalnız hissettiğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Bu biraz sizin ruhsal durumunuzu böyle negatife doğru çekiyor diyebiliriz. Bu enerjiyi çok fazla büyütmemeniz gerekiyor. Sevgi boyutuna geçiş, kurban mağdur. Bakın aynı kartlar aşağı yukarı. Kurban mağdur, ilahi eril, tanıma, hesaplaşma ve hissizleşme kartı geldi. Elinizin kolunuzun bağlı olduğunu düşündüğünüz bir sürecin içerisindesiniz. Ne yapacağınızı çok da bilemediğiniz bir süreçtesiniz. Daha çok karşı tarafın atacağı adımlara göre şekillenecek olan bir süreç olduğunu düşünüyorsunuz. Burada karşı taraf üçlü durumu toparlayabilirse, çözebilirse siz de kendi hayatınıza buna göre yön vereceğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Çaresizlik duygusu çok yüksek. Bu duygudan arınmanız gerekiyor her ne olursa olsun ve hayatınızın direksiyonuna kendinizin geçmesi gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Eril enerjilerle ilgili birçok kez sorun yaşamış olabilirsiniz. Burada
babadan başlayarak, kadın olun erkek olun, babadan başlayarak bu zamana kadar erkeklerle olan iletişiminiz, yaşadığınız sorunları genel olarak bir değerlendirmeniz gerekiyor. Buradaki eril enerjilerle ilgili tanımlamalar sizin hayatınızdaki birçok alanı etkiliyor olabilir. Unutmak istediğiniz bazı şeyler olabilir. Daha çok duygularınızı arka plana atmak istiyorsunuz, unutmak istiyorsunuz ya da yokmuş gibi davranmak istiyorsunuz. Ama bu enerji, işte örneğin bir kadınsanız videoyu izleyen arkadaşım, burada babanla ya da eski partnerlerinle ilgili yaşadığın şeyi görmezden geliyorsan, yok sayıyorsan eğer, buradaki enerji seni çok ciddi şekilde zorluyor. Ve sistem diyor ki hayır, sen görmen gerekiyor. Sen artık o alanla hesaplaşman gerekiyor diyor. Bunu lütfen görmezden gelmeyin. Çünkü bu sizin genel olarak tüm alanınızı etkiliyor. Özellikle bu çaresizlik duygusuyla ilgili hesaplaşırsanız eğer, yani bu sevgi boyutuna geçiş kartı da geldiği için sevilmeye dair olmadığınızı hissediyorsanız, sevilmek için işte çok güzel, sevilmek için çok değerli, sevilmek için şu işe sahip olmak gibi gibi kurallarınız varsa eğer, burada hesaplaşıp asıl o değersizlik duygunuzun ne olduğunu bu alanda çözmeniz gerekiyor ve kendiniz başta olmak üzere hayatınızda sizi eksiye düşüren durumlar her neyse bunlarla yüzleşmeniz gerekiyor diyebiliriz. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Buraya da mesajlar alalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Biri seçen arkadaşlarım, yaz kartıyla beraber araba kartı. Şimdi hayatınızın direksiyonuna geçmeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz. Gerçekten artık sıcak enerjiler istiyorsunuz. Gerçekten artık mutlu olmak istiyorsanız eğer, başkalarının verdiği kararlara ya da vermediği kararlara göre hayatınızı yönlendirmemeniz gerekiyor. Artık kendi bilinçaltınızın o karanlık ve aydınlık taraflarının ne olduğunu fark edip oradaki o değişim ve dönüşüme kendinizi açmanız gerekiyor. Çok net. Sorumluluklardan kaçmayın. O çaresizlik duygusundan arınmak için çalışmalar yapın. 2'yi seçen arkadaşlarım. Yükselen artan değnek beşlisi. Şimdi egosal olarak biraz sınandığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ego konularına çok bakmanız gerekiyor diyebilirim. Şimdi ego dediğimizde bir taraf böyle genel olarak insanlar hep egosu yüksek, böyle karşısındaki insanları aşağılayan vesaire böyle insanları düşünüyor ama aynı zamanda çok fazla fedakarlık yapan kişilerde de ego vardır. Her zaman deriz ya, iki farklı madalyonun iki yüzü vardır. Dualiteden oluşuyor bu evren diye. Buradaki o çok fazla verici olmak durumu da aslında egodan kaynaktır. Egosal konuları çözmeniz gerekiyor. Daha sakin bir enerjiye geçmeniz gerekiyor. Çünkü değnek beşlisinde kavga ede problemleri çözmekten bahseder. Şimdi burada daha sakin enerjilerde, daha böyle kalbinizin sesini fark ederek, enerjinizin farkına vararak burada sorunları çözmeye odaklı olmanız gerekiyor. Burada ayrıca şöyle bir mesaj da olabilir. Başkalarıyla savaşmaktan kendinizde görmeniz gereken şeyleri göremiyor olabilirsiniz. O yüzden lütfen başkalarına olan odağınızı, ilginizi bırakıp kendi merkezinize dönüp kendi enerjinizi yükselterek neyi değiştirebilirime odaklanmanız faydalı olacak. 3'ü seçen arkadaşlarım. Sıkışmış ve değnek sakızlısı. Değnek sakızlısında da aynı enerji vardır. Sürekli bir mücadele etme, kendini koruma durumu, beklenmedik durumlarla ilgili. Şimdi kendinizi sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Harabeye dönmüş hissediyor olabilirsiniz. Çok yıprandığınızı, çok sorunlarla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, birçok kişi kendi hayatında yaşadığı sorunlarda sadece kendisi bunlarla mücadele ediyormuş gibi düşünür. Ama genel olarak 2-3 kişiyle bile sohbet etse birçok kişi benzer konuların içerisinden geçmiştir. O yüzden lütfen bir sorun yaşadığınızda, yani sadece bu benim başıma geliyor gibi bir düşünceye kapılmayın. Birçok kişi benzer sorunlar yaşıyor. Tabii ki verdiğimiz tepkiler ya da etkilenme durumlarımız değişiklik gösteriyor ama öncelikle bunu kabul edin. Yani herkes benzer sorunları yaşıyor. Önemli olan bu sorunu nasıl atlatabiliriz, nasıl çözebiliriz odaklı olmak. Birçok kişi hayatında işte tamam artık bundan sonrası yoktur demiştir. Birçok kez kendini harabeye dönmüş hissetmiş olabilir. Maddi olarak dibi görmüş olabilir. Hatta şöyle birçok kez görmüşsünüzdür. Dibi gördükten sonra birçok kişi en yüksek yerlere gelmiştir. O yüzden lütfen kendinizi böyle hissediyorsanız, evet tamam bu duyguyu hissediyorum. Şu yaşadığım durumdan kaynaklı böyleyim. Kabul. Ben bunu neden yaşadım ve buradan çıkmak için ne yapmalıyım? Bu soruları kendinize sorduğunuzda, sisteme sorduğunuzda bu alan açılacaktır.
Sürekli kendini koruma durumunda olmak demek. Yani işte güçlü olmalıyım, güçlü olmak için kendimi korumalıyım. Sürekli bir tetikte olma durumu zaten hayatınızda tetikte olmanızı gerektirecek olayları çeker. O yüzden güven ve korunduğunuza dair inançlarınızı gözden geçirip korunuyorum, güvendeyim gibi olumlamalarla bu alanı güçlendirebilirsiniz. Şimdi günün olumlaması. Olumsuz fikirlerden arındırın, kendinize, mucizelere inanın dedi. Günün olumlaması, kalbim her zaman sevgiye açık, çevreme mutluluk, sevgi, güven ve neşe yayıyorum diyebilirsiniz. Şimdi bugün için şifa çalışması. Şifa çalışmasına dahil olmak için bu videoyu beğenmeniz ve yorumlara çalışma için izin veriyorum ya da sadece izin veriyorum demeniz yeterli olacak. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz gelin, niyet almanız, yorumlara izin veriyorum yazmanız yeterli olacak. Bugün bu videoyu izleyecek olan arkadaşlarım ne zaman izlerlerse eğer hangi rengin enerjisine ihtiyaç duyarlar. Sarı. Yorumlara evet yazan arkadaşlarım için bedenlerine, alanlarına sarı rengin şifası, sarı rengin frekansının yüklenmesi için çalışma yapılacak. İsteyen arkadaşlarım yorumlara evet izin veriyorum yazabilir. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.